Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün GSM iletişimde ZTE Blade ekran değişimi yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi ZTE Blade ekranı alttan kırılmış durumda. Evet, üstten ve alttan kırılmış durumda. GSM iletişimde bunun ekran değişimini yapacağız hep beraber. Evet, arka kapağını çıkartıyoruz. Cihaz daha önce farklı bir yerde açılmış. Alttaki vidalardan bir tanesi de yoktu. Onları biz tamamladık. Bir tane vidası eksikti. Arkadaşlar, bir cihaz tamir ederken veya ekran değiştirirken her şeyden önce cihazdan akımı kesmek, yani batarya soketini çıkarmak arkadaşlar. Kısa devreyi önlemek için her şeyden önce cihazdan akımı kesmek. Arkadaşlar, bir cihazdaki, bir akıllı cep telefonundaki en önemli şey anakarttır. Anakart cihazın kendisidir. Onun için bunu hassas bir şekilde çıkarmaya önem gösterelim. Diğer parçaların hepsi bulunur ama anakart cihazın kendisidir. Onun için anakartı hassas bir şekilde çıkarmaya özen gösterelim arkadaşlar. Evet, dediğim gibi daha önce cihaz işlem görmüş.
Evet, cihazı ısıttık. Bakalım ısısı 60. Evet, 50 ile 60 arası. Termometre ile ölçtüğümüzde 50 ile 60 arasında sıcaklığa ulaştıktan sonra kenardan açmaya başlıyoruz. Alttaki yapışkanlar daha rahat bırakması için. ZTE Blade V7 ZTE Blade V7 ekran değişimi yapıyoruz şu anda. Arkadaşlar, yapışkanlı ekranlarda ekranın yapışacağı çıtanın kenarlarının mutlaka çok temiz olmasına dikkat edelim. Aksi takdirde şu kenarlarda veya içinde küçük bir cam parçası veya kurumuş Japon veya yapışkan kaldığında yeni ekranı takacağımız zaman o küçük cam parçası veya yapışkan ekranı hemen kırar. Onun için çıtanın kenarlarını güzel temizlediğimize emin olalım. Bu arada bu makine içindeki tozu çekiyor. Bilginiz olsun. Evet, yeni ekranımız. Şurayı bir temizliyorum güzelce.
Evet, kulaklık filtresini de yerine taktıktan sonra ekranı yerine takacağız. Arkadaşlar, çıtasız yapışkan ekranları yerine takacağımız zaman, hani tam oturtacağımız zaman buraların simetrik olmasına dikkat edin. Aksi takdirde yamuk şekilde yapışır. Onun için çıtasız yapışkanlı ekranların simetrik oturduğuna emin olduktan sonra yapıştırıyoruz. Tam oturmadı sanki usta. Tamam. Yapışkan var mıydı altında usta bakalım? Evet. Tamam. Var. Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar, şu uzun vidaları diğer vidalarla karıştırmayın. Bunlar kasanın altındaki alt vidaların, şuranın vidaları. Buraya takarsanız ekrana kadar gider ve ekranı kırabilirsiniz. Onun için dikkat edin. Garanti etiketini mi arıyorsunuz da? Evet. Ha, buranın altında var. Oranın altında var. Evet, son olarak garanti etiketimizi de yapıştırıyoruz. Cihaz bizden sonra farklı bir yerde işlem gördüğünde bilelim. Son olarak kapağını takıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bir tane vidası eksik gelmişti. Bir tane vidasını biz tamamladık. Daha önce farklı bir yerde işlem görmüş.
Şu vidayı biraz daha sıkalım mı usta? Tam sıkılmadı sanki. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ZTE Blade V7 ekran değişimi yapıldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ZTE Blade V7 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak şu mengenelerini de takalım usta. Bunlar da yapışkanın daha iyi kuruması, ekranın yerine daha iyi oturması ve yapışması içindir. Arasında plastik var. Gördüğünüz gibi plastik var. Herhangi bir zarar vermez. Bu arada bu elimdeki de statik elektrik fırçası. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, ZTE Blade V7 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Usta bir lambayı kapatalım mı? O lambayı kapat. Çünkü ekran böyle lamba ışıklar açıkken biraz soluk gibi gözüküyor. Evet, gördüğünüz gibi cam gibi ekran. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.